Oturduklarınız evlerinizin hesabı var. Bindiğiniz arabaların hesabı var. Yazlıklarınızın, kışlıklarınızın, tarlalarınızın, bahçelerinizin hesabı var. Bunların hesabı yok zannetmeyin. İslam zenginlik karşıtı değil, zenginlik düşmanı da değil. Ama onun hesabı var kardeş. Sen o lüks evinde hiç zikrullahla kası çevirdin mi? Hiç fukaraları yemeğe yedirdin mi orada? Sen fukaraları çağırıp orada bir iftar ettirdin mi? Senin arabana kimler biniyor? Senin araban nereye hizmet ediyor? Evin nereye hizmet ediyor? Senin eşyan kime, neye hizmet ediyor? Onların hepsinde hesabı var. Ama Müslümanlar bunları unuttu. Lay lay lom yaşıyor. Onun var benim neden yok? İyi senin de oldu. Hadi bakalım hesap vermeye hepinizde. Senin yoktu senin de oldu. Hadi cehenneme el salla. Selamünaleyküm ben geliyorum de. Neden? Sen onun hesabını veremezsin ki. Allahu Ekber namaza duruyor rüşvet alıyor. O rüşvetle villa yaptırmış. Nasıl hesabını vereceksin onu? İş takipçiliği yapmış caiz mi diye bir de bana telefon açıyor. Mustafa hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Tanıyamadım sizi. Hocam ben kendimi tanıtmıyorum. İyi tanıtma kardeş. Buyurun. Böyle böyle ben iş takip ediyorum da caiz mi? Dedim kendini tanıtmıyorum bürokrasidensin o zaman dedim. Ve işte dedi. Ha dedim namussuzun, şerefsizin, haysiyetsizlerin tekisiniz siz dedim. Kapat telefonu ne soruyorsun bana dedim. Rüşvetçinin tekisin sen dedim. Kaldı. Allah'ını dinine, imanına söyle dedim. Rüşvet yedin mi yemedin mi sustu. Kapat telefonu dedim kapat. Sen git dedim Diyanet'ten fetva iste kendine dedim. Sizden için sivri dilli dediler. Benim dilim çok sivrem dedim. Kapat telefonu dedim. Kapattı. Yani bizi ahir zaman alimi zannediyorlar. Adam rüşvet diyecek, biz de fetvasını vereceğiz. Bir de lafa bak. Hani benim bir de adımı çıkardılar şimdi bu particiler, purticiler, siyasetçiler, bürokratlar sivri dilliymişim ben. Ben yumuşak değilim ki. Ben fikren eşcinsel değilim, kalben eşcinsel değilim. Benim ruhum sarışın değil. Onlar fikren eşcinsel arıyorlar. Fikri eşcinsel, cinsiyetsiz, her tarafa döner, yanar döner istiyor. Hani veriyorlar ya fetva şimdi. Yani Mason o Efgani'nin, ondan sonra Afgani'nin fetvasını veriyorlar. Ne fetvası? Enflasyon miktarı kadar faiz caizdir. İyi, enflasyon %80, %80'de faiz var, caizdir. Veya devletin faizi caizdir. Bunlar böyle mason kafalı. Bunu yaydılar, böyle muhafazakar kesime de yaydılar bunu. Ben onları dindar kesim demiyorum artık. Dindar şu, Kur'an'a, sünnete sımsıkı yapışmış, yaşamak için, yaşatmak için mücadele eden dindir. Dindar odur. Öyle her namaz kılan dindar değildir, her oruç tutan dindar değildir. Her derviş dindar değildir. Yok. Gelmiştir, ders almıştır, taliptir o. Dindar değildir o. Dindar, Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp, Kur'an ve sünnetin yaşanması ve yaşatılması için mücadele eden kimsedir dindar. Dindar orası burası oynayan adam dindar değildir. Aklı fikri iyiliş edilmiş, aklı fikri tecavüze uğramış, neydi belirsiz aklı fikri. O dindar değildir. Müslümanın Müslümandan faiz alıp vermesini meşru gören dindar değildir. Değildir. Eşcinseller de Allah'ın yarattı diyen kimse dindar değildir. Biz de onlara hürmet ederiz diyen dindar değildir.
Değildir. İstediği kadar namaz kılsın. İstediği kadar oruç tutsun o. Onun fikri yapısı Kur'an ve sünnete uygun olacak. Fikri yapısı Kur'an ve sünnete uygunsa o dindardır. Namaz kılmış ayetleri inkar ediyor. Namaz kılıyor hadisleri inkar ediyor. Bırak namaz kılmayıp da ayetleri hadisleri tebliğ eden, onu savunan kimse ondan daha hayırlı. Hiç olmazsa fikri bozuk değil. Ameli yok, fikri sağlam. Öbürkünün fikri bozuk, ameli var. Ameli gösterişte kaldı. Münafığın teki o. Ama bizim önümüzde dindar olarak koyuyorlar bunları. Dindar kesim. Ulan dindar kesim oynamaz orası burası. Dindar kesim esen rüzgara göre yönelmez akçakavak yaprağı gibi. Dindar diyen bir kimse bir düdük oturmaz. Dindar dediğin kimse Kur'an ve sünnet düşüncesinden taviz vermez. Yok. Dindar deyince onun akaidi sağlamdır. Akaidi sağlamdır. O Kur'an ve sünnet seneye sımsıkı yapışık durur o. Amelde eksikliği vardır. Amelde eksikliği vardır. Veya o kimse bazı haramları işleyebilir. Ama akaidi fikri sağlamdır o kimsenin. Öbürkü namaz kılıyor, fikri sağlam değil. Rüşvete cevaz veriyor, kayırmaya cevaz veriyor, ne bileyim içkiye cevaz veriyor, kumara cevaz veriyor, fuhuşu kendisi yasaktan kaldırıyor. Ama bana ne senin namazından, Kur'an'ından? Fikri bozuk. Akaidi bozuk. Akaidi bozuksa bir kimsenin, fikri bozuksa, adam kartondan ya, karton bile de kağıttan yırt at kenara. İslam dünyası ne yaşıyorsa fikri bozuklardan yaşıyor. Fikri bozuk. Kimse dayatılmış İslam'ı yaşayacağım diye uğraşıyor. Dayatılmış. Ona demişler ki bu kadar yaşayacaksın, bunları söyleyeceksin. Onları yaşıyor, onları söylüyor. Yani bir televizyon programına çıkıyorsun, televizyon programına çıkmazdan önce yaşadığımı söylüyorum. Yani canlı yayında soru cevap yapacağız. Baştan dedi ki, hocam dedi ya bazı şeyleri es geçeceksek hiç başlamayalım dedi. Bana ne sorarlarsa cevap veririm dedi. Bana ne sorarlarsa ben bildiğimi cevap veririm dedim. Böyle mi oluyor televizyon programları? Genelde böyle olur hocam dedi. Yani dedim neye etliye sütliye karışmayacaksın. Yani o minval üzerinde sevelim sevilelim. Mevleviyiz ya. Hep ondan bahsedeceğiz. Sevelim sevilelim, hoş görelim. Uçalım bülbül gibi şıkıyalım biz. Tamam ya tabii ya din öyle. Yok dedim ben ne zor gelirse cevaplandırırım. Bayağı 7-8 ay devam ettik. Cemil kaç ay devam ettik ya? Kaç? 2 seneye yaklaşık. Evet. En son program şuydu. Program sonlandı. Faiz. Adamın birisi faizle alakalı soru sordu. Karadenizliydi, belliydi. Ben de Müslümanın Müslümandan faiz alması, vermesi, annesiyle Kabe duvarının dibinde zina etmiş gibi olur dedim. Tamam, koptu kıyamet. Kanalın sahibi geldi kanala. Tanışmak istedim. Kim dedi? İçimden dedim ki son program. Zaten 2-3 aylık bir sözüm kaldıydı onlara. Bitti. O televizyona çıkan o profesörler var ya, kocaman kocaman. Onlara belli konularda konuşma müsaadesi var. Dayatılmış din. Gerçek dini anlatamazlar.